Yine güzel bir günden herkese merhaba. Ben Figen Ararat. Bugün hayatınızı kolaylaştıracak bir örgü püfüyle karşınızdayım. Ben bu püflere bayılıyorum. Sizin de çok sevdiğinizi biliyorum. Gerçekten öyle güzel oluyor ki örgülerin kenarlarında böyle güzel güzel kordonlar varmış gibi oluyor. Sanki yapmışız da onu sonra oraya dikmişiz gibi. Aslında o kadar kolay ki bu yöntemle böyle hırkalarınızın, yeleklerinizin kenarları çok düzgün olabilir. Şimdi ben iki tarafa da yapmayı göstereceğim. Belki böyle çok güzel kordonlu atkılar yapmak isterseniz diye. İster tek tarafa yapın, isterseniz benim yapacağım gibi iki tarafa yapın. Örgüleriniz mükemmel görünecek. Çok ufacık böyle bir püf noktasıyla. Hadi yapımına başlayalım mı? Hadi gelin. İşte gördüğünüz gibi harika kordonlu kenarlar, bakar mısınız şunun güzelliğine? Dümdüz haroşa örgüyü bile ne kadar hoş ve düzgün, muntazam gösteriyor. Dediğim gibi bir yelek kenarı yaptığınız zaman sadece tek kenarına yapmanız yeterli. Ama ben iki tarafında da yapmayı gösterdim ki belki güzel bir atkı yaparsınız, kaşkol yaparsınız ya da güzel bir saç bandı yaparsınız diye. Bunun için de Nako Vizon simli ipleri tercih ettim bunu size gösterirken. Çünkü bunlarla saç bandı, kaşkol, boyunluk harika güzel oluyor. %98 akrilik, %2 sim, böyle içinden ışıl ışıl böyle güzel simler var. Yumuşacık dokusuyla da harika. 4,5-5,5 numara şişli de örülüyor. Pufur pufur kolayca örebileceğiniz harika bir iplik. Şimdi ne yapıyorum? Aynen bu ölçülerde size bir parça örmek için 20 tane ilmek attım. Ve ilk sırasını şöyle ters örgü olarak örüyorum öncelikle. İlmeğimi bir sıra ters örgü ördükten sonra şimdi kordonun yapımına başlayabiliriz. Ne yapmış olduk? Bir sıra ters ördük. Örgümüzün düz yüzüne geldik. Şu ip var ya hani ilmek attığımızda. İşte o sol tarafa geldiğinde kullanılabilir yüzümüzün olduğu kısımdır örgüde. İlk iki ilmeği düz örgü örer gibi şöyle şişimi alıyorum ama örmüyorum. Bakın. Düz örgü örer gibi şişimi geçiriyorum ilmeğe ama örmüyorum. Böylece kordon oluşturmuş olacağım. Sonra tekrar öne alıyorum çünkü haroşa örgü öreceğim. Ama siz burada hangi örgü örüyorsanız onu öreceksiniz. Selanik mi, pirinç mi? Ben haroşa ördüğüm için haroşa örüyorum. Şimdi son iki ilmek kalana kadar haroşa olarak tüm ilmekleri, ortadakileri örüyorum. Ama yelek yapacaksanız sadece başta bu işlemi yapmanız yeterli. Son iki ilmekte bir şey yapmayacaksınız. Ama dediğim gibi saç bandı, atkı örecekseniz her iki tarafında kullanacaksanız son iki ilmeğe kadar örün. Son iki ilmeğe geldiğimizde yine düz yüzde olduğumuz için ilk başta da düz örgü örer gibi almıştık. Son iki ilmeği düz örgü olarak örüyoruz. İşlem aslında bu kadar basit. Örgünün diğer yüzüne geçtiğimizde de ip sağ tarafa bakıyor, yani örgümüzün ters yüzü. Şimdi ne yapıyoruz? Ters örgü olarak örüyoruz ilk iki ilmeği ama örmüyoruz. Bakın alıyorum şişime. Ama örmüyorum. Ters örgü örer gibi şişimi ilmeğe sokuyorum ama örmüyorum. Daha sonra yine haroşa örgü kullandığım için haroşa örgüyle devam ediyorum son iki ilmek kalana kadar. Son iki ilmekte de yine başta örmediğim ama ters örgü olarak almıştım biliyorsunuz. Yine ters örgü olarak örüyorum bunları. Yani ters yüzünde ters, düz yüzünde düz yapıyoruz. Bu kadar basit. Yine ipim sol tarafa geldi. Yani örgünün düz yüzündeyim. Ne yapıyorum? İlk ilmeği düz örgü örer gibi şişime takıyorum ama örmüyorum. İkinci ilmeği düz örgü örer gibi şişime takıyorum, örmüyorum. Daha sonra hangi örgü modelini kullanacaksam ki ben haroşa örüyorum. Son iki ilmek kalana kadar haroşa örgüme devam ediyorum. Son iki ilmeğe geldiğimde de düz yüzde olduğum için iki ilmeği de düz örgü olarak örüyorum. Bakın kordonlar oluşmaya başladı bile. Çok güzel bir şekilde. Çok basit. Bize zaten örgü veriyor. Bakın ip sağda, ters yüzündeyim. İlk iki ilmeği ters örgü örer gibi ilmeklerime şişimi geçiriyorum ama örmüyorum. Sonra tekrar haroşa örgüyle devam ediyorum.
son 2 ilmeğe gelene kadar. Son 2 ilmeği yine ters örgü olarak örüyorum. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Çok basit bir şekilde düz tarafta düz örgü, ters tarafta ters örgü. İlk ikiyi hangi yüzdeysek o örgüyü örermiş gibi örmeden alıyoruz. Sonunda da örüyoruz. İşte işlem bu kadar basit. Ben birazcık öreyim ki kordonlar iyice oluşsun ve gözüksün. İşte gördüğünüz gibi uzadıkça daha güzel ortaya çıkıyor. Bir biye gibi, bir kordon gibi duruyor. Her iki tarafına da yaptık ve yapımı işte bu kadar kolay. İşte gördüğünüz gibi kordonlu kenarlar yapmak bu kadar kolay. İşin püf noktasını bilince her şey kolay oluyor değil mi? Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Benden böyle istediğiniz değişik püf noktaları da varsa onları da bana yazmayı sakın unutmayın. Yine güzel değişik örgü projelerinde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.